Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir Çin atıştırmalığı olan tangulu tarifi vereceğim. Bizim elma şekerine çok benziyor ama onlar farklı meyveler kullanıyorlar. En çok ben çilek kullanıldığını gördüm. Ama üzüm, mandalina, kivi, hatta isterseniz tabii elma bile kullanabilirsiniz. Ben bugün evimde çilek ve üzüm olduğu için onları kullanacağım. Ama mevsimine göre siz evinizde hangi meyve varsa onlardan kullanabilirsiniz. Öncelikle yıkadığım meyveleri bir kağıt havlunun üzerine alıyorum ve iyice kuruluyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla çileklerin saplarını kesiyorum. Şimdi tahta çubuklara teker teker diziyorum. Şimdi artık meyvelerimiz hazır. Sıra geldi bulacağımız şekeri yapmakta. Tenceremize 200 gram şeker ve 120 mililitre suyu alıp ocağımıza alıyoruz. Bu noktada kesinlikle karıştırmıyoruz. Bekliyoruz. Yavaş yavaş şekerin eridiğini göreceksiniz. Köpüklenmeye başladığını göreceksiniz. Çok sabırlı olmak gerekiyor pişirirken. Çünkü doğru noktada ocaktan almazsanız şekerleriniz meyveye yapışıp sertleşmeyecektir. Şekerlerin rengi hafif böyle karamelizeye dönmeye başladığında hemen bir kaşık alıp soğuk suyun içine atın. Böylelikle eğer soğuk suyun içine şekeriniz katılaşıyorsa o zaman doğru noktayı bulmuşsunuz demektir. Bazı tariflerde içine mısır şurubu da koyuyorlar. Ben koymayı tercih etmedim açıkçası. Çünkü mısır şurubu benim evde başka tariflerde kullandığım bir malzeme değil. O yüzden de bir kerelik kullanım için almak istemedim. Çoğu kişinin de evinde bulunmayacağını düşünerek sadece şeker ve suyla yaptım. Ayrıca eğer sadece çilek kullanacaksanız içerisine birazcık gıda boyası da koyabilirsiniz. Böylelikle çileğin rengi ve şekerin rengi daha canlı gözükecektir. Daha sonra hemen ocağımızın altını kapatıyoruz ve meyvelerimizi şekere bulamaya başlıyoruz. Bu noktada hızlı davranmanız çok önemli. Çünkü harcımız hemen katılaşmaya başlayacak. Şekeri buladığım meyvelerimi bir telin üzerine alıyorum. İsterseniz bir tabağın üzerine yağlı kağıt koyup onun üzerine de alabilirsiniz şekerlerinizi. Aslında bu kadar. Zaten hemen soğuyup hemen katılaştığı için hazır olmuş oluyor. Ondan sonra tadına bakacağız. Şekerlerimiz hazır. Genellikle videolarda çileklisinin tadına bakıyorlar. Ben bugün bir değişiklik olsun diye üzümlüsünün tadına bakacağım. Çıtır çıtır ama biraz sert bir şeker olduğu için dişimi zorladı açıkçası. Ama çok güzel. Bizim elma şekerimize çok benziyor. Birazcık elma şekerinde elmanın verdiği biraz o mayhoşluk bence dengeliyor. Burada üzüm kendisi de tatlı olduğu için etrafında da şekerli bana birazcık fazla tatlı geldi ama güzel, değişik, denenebilir. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.